Böylece çeşitli hazırlıklarımız ilerlediği sürede düşmanın kalesinden doğrudan haber yoktu. Yine de birçok belirsiz söylenti var, oraya yerleştirilen ordudan bize ulaştı. Bize karşı saha. Öte yandan, sürekli aradan ayrılma, biz eski hükümete sadık olanlar rahibi tuttuk kaptan. Kampımızda olan her şeyden haberdar oldu. Çaba yok konsey tarafından bu ayrılmaları önlemek amacıyla yapıldı. Tüm planlar çok iyi işliyordu ve kuvvetlerimiz artıyordu. Düşmanın bunu yapması bizim lehimize olmuş gibi büyük bir şeydi, hızla artan gücümüzün haberi. Ve özellikle umuluyordu bu şekilde şehirde iletilen haberler. Oradaki birçok kişiyi etkileyebilir, bizimle açıkça yer almadaki sadakatlerinde tereddüt ettiler. Ya da en azından bize karşı yer almayı reddetmek. Ve bu şekilde düşman hatlarında çok tehlikeli bir isyan ruhunu kıvırdı. Konseyin benimsediği kampanya planı, bana bir son derece ihtiyatlı bir karar. Bu, saldırı girişiminde bulunmamamız anlamına geliyordu şehre. Çünkü gerçekten de böyle tahkimatlara saldırmak için topçu tamamen umutsuz olurdu. Ama düşman bize saldırmak için çıktı ve sonra kendi seçtiğimiz toprakta onunla karşılaştı. Her açıdan bu plan bizim lehimizeydi. En bariz şekilde bizim için kaçınılmaz olan savaşı mümkün olduğunca geciktirmek avantajı. Ve isyan geldiğinde, isyanın kaderini belirleyecek sonunda. Bu ertelenen her gün bizim için önemli bir kazançtı. Böylece ordumuzun örgütlenmesi daha da güçlenmişti ve aynı zamanda yeni hükümetin etkin kontrolü vaadinin genelindeki insanlar böylece güçlendi. Yan tarafta düşman için gecikme karşılık gelen bir kazanç sağlamazdı. Aksine öyle olurdu, keşiş kaptanın kalanlar üzerindeki etkisini zayıflatmaya eğilimli, ona sadık. Ve tüm ordusuyla kalabalıkla birlikte kapalı kalmak, o büyük taş duvarların içindeki savaşmayanlardan, çok korkunç bir düşmandan, taş duvarların savunma olmadığı için. Hemen ona saldıracaklardı, açlığın şekli. Bu yüzden sadece beklememiz gerekiyordu. Gölde dikkatli bir nöbetçi gemiler devriyesi yaparken, taze su yok, erzaklar şehirdeki garnizona ulaşabilir. Kesin inançla düşmanımızın kendi isteğiyle gelip bize savaş vereceğini ve böylece tamamen savunmak, ta ki şans eseri bizi o kadar lehine ki, saldırı yaparken hiçbir riske girmezdi. Olayların böyle durması bizim için çok şanslı bir şeydi. İçin neredeyse tüm eğitimli Aslanece ordusu rahip kaptan ve bu iyi disiplinli insan topluluğuna karşı kendi adamlarımıza karşı aceleyle toplanmış ve kusurlu olmayan bir ordu, sadece bir eşit şartlarda karşılaşsaydık kötü performans göstermişti. Mevcut dönemde bile başarımız için birçok açıdan çok elverişli koşullar. Tizok ve bizimle olan diğer askeri subaylar ise hiçbir şekilde gizlenmedi. Savaşın bu kadar yakında gerçekleşecek sonucu ne olacağına dair endişe savaştı. Ve özellikle iyi planlanmış bir gizlice oyundan korkuyorlardı, düşmanın hareketi. Böylece kampımız aniden kurulabilir ve kendi eğitimsiz kuvvetlerimiz şaşkınlık ve kafa karışıklığı içindeydiler ve şokun içine düşeceklerdi, böyle bir şaşırtıcı. Rayburn, zamanında bolca Kızılderili Savaşı'na tanık olmuş, tamamen bu kaygı hissini paylaşıyordu. Kızılderili savaşları, görüyorsun dedi. Diğer dövüş türleri gibi değil. Kazanan taraf, bunu yapmak zorunda bir coşku ve coşkuyla. Hintlilerin dayanıklılığı yok onlar. Onlara karşı duran kimseye karşı dayanamazlar, kesinlikle ve bir uluma gibi kaçmaktan korkmayacak. İşte bu yüzden evdeki küçük bir ordumuz yeterince güçlü, tüm Hint sınırımızı polislemek için. Tek bir grup adamımız. Eğer savaş meydanında ve pusuya çekilmediler, tüm bir kabileyi uzak tutmak. Ve bunu yapabiliyorlar çünkü sadece kendi yeteneklerini alıyorlar, geri dönüyor ve pes etmiyor. Kavgada beni rahatsız eden şey, müdavimlerin diğer tarafta olması. Tabii ki, onlar da Hintli oldukları için, bu tür müdavimler pek bir şey ifade etmez. Ama bu gürültülü kalabalığımızdan daha iyi uzun tebeşir olacaklar. Kazanma şansımız oldukça yüksek. Çünkü güçlü bir dönemdeyiz pozisyon ve çünkü halkımız diğer arkadaşları beklemek istiyor, hemen onlara saldırın. Ama sana söyleyeyim, eğer başarırlarsa içeri, yoksa dışarı çıkarsak, yani, onlar varken taze ve mücadele dolu, tüm gün bizimle olacak. Bu madenciler ve bu Tilahuko ekibinin geri kalanı da vahşi kediler gibi savaşacak çünkü onlar üstündeyken. Ama her kavga kırıntısı onlardan çıkacak. Hemen altına girmeye başladıklarını fark ettiler. İşte bu Kızılderili usulü.
Kalabamızın diğer kalabalık. Ama söylemeliyim ki, profesör, buna güvenmiyorum. Ben buna bahis yapıyorum. Yüksek bahis, dedi Yan. Ben değilim bu tür şeyler hakkında Rayburn kadar çok şey biliyormuş gibi davranmak. Ama ben canlı bir şeytanı gördüğümde tanıdığımı sanıyorum. Ve bu madenciler etrafta en canlı ve en şeytani kadar buradan çıkan her şey kadar lanet olsun. En kötü dövüşte olabildiğince dövüşüyorlar, çirkin derilerine saplıyorlar. Ve bunu bir şans için hasta durumdalar, çık onlardan. Tek yapmamız gereken diğer kalabalığı bir süreliğine endişelendirmek, onları etrafta dolaştırıp bizi yakalamaya çalışarak. Ve sonra, ne zaman oldukça iyi vurulmuşlar, yorulmaya başladılar. Sadece bir şey yap, onları koştur ve ALV. Düzenli ister olmasın. Bu madenciler onları sınırlı bir ekspres gibi geç. Rahipin ilk işi kaptan biliyor ki onu tam bir şekilde döveceğiz, ayaklarında giydiği ve bot sandığı şeyler. İşte bu kadar, Rayburn. Burada olmayacak olan da bu. Ve unutma o. O zaman, bu vadiden çıkış yolu varsa, yükleriz. Dolarlarla ve eve dönmek için. Kendi açımdan, Rayburn kadar şüpheci olmaya niyetim yoktu ya da Yan gibi neşeli bir şekilde. Her birinin söylediklerinde çok gerçek vardı. Ve davadaki bazı gerçeklerden çıkardığım sonuçları bilgi ve kavrayışım, bizim lehimize ve aleyhimize olan şanslarımızın başarılar çok eşit bölünmüştü. Sadece uyarıları dinleseydim umutlarımı. Şüphesiz ne varsa onu da dikkate almıştım. Zaferimizin kesinliği, çünkü o zamanlar edindiğim bilgi ve her gün arttığı yeni ve en değerli gerçeklerin edinilmesi, böylece bir ışık seli Azteklerin şimdiye kadar umutsuzca karanlık olan yerlerine girdi arkeoloji, her zamanki kadar güçlü bir şekilde inandığım önce Napolyon'un şanslı yıldızımın kesin yükselişinde olduğunu söyledi. Ancak, ben Neşe'in aklımı tamamen kaybetmesine izin vermedim. Gerçekten harika keşiflerim ve sakin bir şekilde düşünmeye bile çalıştım o savaşta kendimin de öldürülme ihtimali yakınımızda. Ve böylece son derece değerli bilgiler edindiğim şey dünyadan kaybolacaktı. Kendim için kaybolacağım, onu topladığım için bana layık olan onurlu şöhret. Yine de üzgünüm çünkü o zamana kadar bu inancı tamamen benimsemiştim, gerçekten bir filozof olduğumu. Bunu sakin bir şekilde düşünmeye çalışmam, kötü koşulların kasvetli ve imkansız olmaktan uzak bir kombinasyonu yoktu üzerimde, beni en şiddetli bir öfkeye sürüklemekten başka bir etkisi vardı. O bana öyle aptalca mantıksız geldi ki, sıradan bir kaba kızılderili, kafatasımı parçalama kaba bir işlemle belki de ben ve benim aracılığımla bilimsel dünya, paha biçilmez bilginin beynimde depoladığım çok çabayla. Ama hepsi kendi şansımı ve bu ani kesintiyi düşünüyordum, hayat iplerimin bir yana, başka birinin ilerlemesiyle kenara itildi, benim için çok daha ciddi bir önem taşıyan meseleydi. Çünkü var bu işte bir arkadaşımın hayatına tehdit oluşturdu. Ve, gerçekten de, bu mesele tüm kampımızı şaşırttı. Çünkü öyleydi, rahip kaptanın resmi bir teklifinden başka bir şey değil. İsyanı onaylamak ve isyancılarla uzlaşmaya karar vermek kesin şartlardan. Bizimle görüşmek üzere gönderilen elçi, onuruna uygun bir şekilde geldi ve görevinin önemli bir mahiriyeti vardı onun mavnasında ve kendisi de ciddi ve saygın bir adam olarak iyi bir şekilde yaşları ilerlemişti. 2 nöbet gemimiz onun mavnasına eşlik etti gölü ve sadece kendisinin Huitzila'na inmesine izin verildi. Yönlendirilmek konsil önünde mesajını kısa bir süre aktardı ve ona ne kendi argümanı ne de yorumu ekliyordu. Rahip kaptan, kardeşler arasında kan dökülmesini önlemek için şöyle dedi. Zaten işlediği haksızlığı affetmeye hazırdı ve hatta affetmeye hazırdı, isyancıların taleplerini kısmen kabul eder. Şimdi ona karşı silahlananların bazı çok kolay şartlarla kabul etmesi. Kendi tarafından, geleneksel olanı yeniden tesis edecek kadar boyun eğecekti, ebeveynlerin kendi çocuklarını geri satın almasına izin vermek ve böylece onları kurtarmak, kurban edilmekten ya da köle olmaktan kaçınmak. Ve geri çekilecekti ayrıca belirli hakların kullanılmasına ilişkin iddiası, ki burada böyle olmak zorunda değil, belirtilmiş, medeni davalarda. Karşıt dava açılan bir dava tarafından oluşturulmuştur. Konzi. Bu tavizler karşılığında ordudan isyancılar tarafından kurulan isyancılar derhal dağıtılmalıdır. O emir madenciler işlerine geri dönerek, Huitzilan'da yeniden kurulacak ve Tlahukos genellikle vadi boyunca efendilerine ve üretilen silahlar ise Culhucan'daki cephanelik.
Rahip kaptanın son talebi kendimizle ilişkili ve konseye şu anlama verildi: tüm müzakerenin zamanında ve kesin şekilde yerine getirilmesi bağımlı. Elçi dedi ki, Yan, Rayburn ve ben dışarı atılmalıyız. Barret geçitten geçtik. Oradan geldik ve oradan kaymak için ayrıldık kendimiz. Fray Antonio derhal teslim edilmeli. Ki iğrenç doktrinleri vaaz ederek işlediği korkunç günah, gerçek inancı bozan bir şekilde cezalandırılabilir de öfkelendirdiği tanrıların yatıştırılacağını söyledi. Hem Fray Antonio hem de ben konsey salonunda bulunduk. Elçi mesajını iletti ve bu son talep yapıldı. Duyma beni hasta ve baygınlaştırdı. O kadar keskin bir acı vardı bana yaşattığı hüzün. Hızla ona döndüm. Bunu bekliyordum. Ayrıca benim yüzünden gelen darbenin acısını da hissedecekti. Ona karşı büyük sevgi beni çok derinden etkilemişti. Ama şimdiye kadar var olmaktan çok uzakta, bu kadar kaba bir şekilde ilettiği bilgiyle tamamen üzülmüş bir şekilde çok acımasız bir ölüm onu tehdit ediyordu. Yüzünde öyle bir neşeli ifade vardı, öyle bir sevinçle ki, sanki hayatın ona verebileceği en büyük mutluluk aniden gelmişti kavrayışında. Konsey içinde ve dışında da, şartlar elçi yurt dışına yayıldı. Hemen çok sıcak bir harekete geçti. Rekabet eden gruplar arasında akıllılık konusunda rahip kaptanın sözlerine güveniyor ve adaletin taleplerine boyun eğdi. Konsey açısından ise, görev yaptığımızdan sonra refahımıza özel bir önem duymayan üyeler amaçları, Fray Antonio'nun öldürülmesi ve Fray Antonio'nun sınır dışı edilmesi, geri kalanımızın vadisinde önemsiz meseleler vardı ki, bunlar gerçekten de öyle olabilir eğer, böylece barış sağlanabilirse, kabul edilir. Önem konusu bu kurumun düşünmesi gereken şey, rahip kaptanın ne kadar ilerleyebileceğiydi. Silahlı isyancılara verilen vaatleri yerine getirmeye güveniyorlar. Çünkü onlar da aynı isyancılar ise gönüllü olarak silahsızlanmaya boyun eğmiş ve onun insafına kalmışlardı. Ve bu temel noktada tüm tartışma bu konuda döndü. Silahsızlanmayı destekleyen grup, böyle bir teslim olmanın böyle olmadığını ısrarla belirtti. Teslim ol. Çünkü rahip kaptan her şeyi kabul etmişti, isyancılar sormuştu. Savaşı destekleyen fraksiyon üyeleri ise dinleniyordu. Onların davası sadece taviz vaatlerinin verildiği gerekçesiyle kırılması ve rahibin bu ani istekli olması, kaptan şimdiye kadar ısrarla reddettiği şeyi kabul etmesi, pozisyonunun umutsuzluğunu fark ettiğinin kanıtı ve öyle artık tutamadığı gücü ustalıkla korumaya çalışıyor. Güç. Bu nedenle, bu son vaatler onun sahte vaatlerinin yapılmaması gerektiğini vurguladı. Dikkat edin. Ve konu kesin şekilde çözülmelidir ve nihayetinde, savaşı zaferle sona erdirerek, yürütülmek tüm gerekli hazırlıklar yapılmıştı. Bu konu üzerine tartışma tüm gün boyunca devam etti. Herhangi bir sonuca varılırken dinledik. Fray Antonio ve diğerlerine çeviriyordum. Çok içten bir ilgiyle. Çünkü tüm bunların sonucu, birimizin anında öldürülmesi olabilir ve geri kalanımız ise kasvetli dağlar arasında vahşi bir hapsedilmiş, hayatımızın geri kalanını böyle bir şekilde yaşamak gibiydi. Gece geldi ve konsey hala kararsız kaldığı için oturumunu sonlandırıldı. Ertesi gün odamıza döndük ve orada konuştuk durum üzerine, neşeyle değil, kendi aramızda. Bu adamlar cebir anlamış olsalar bile, dedi Rayburn. Anlamıyorum çalışmaya çalıştıkları soruna nasıl cevap bulabileceklerini. Yapılmış tüm iler bilinmeyenleri temsil etmek için yeterli değildir rahip kaptanı gibi bir miktar. Ve bu koşullarda kesinlikle değil, eğer duruma göre hangi izin vereceklerini bilebilirler. Hata factoro. Son 3 saattir. Anladığım kadarıyla sadece daire çizerek konuşuyorlar. Aynı şeyi tekrar ediyorlar Toprak. İşin büyüklüğü şu ki, yarısının rahibe inanması kaptan doğruyu söylüyor ve diğer yarısı onun doğruyu söylediğine inanıyor, yalan söylüyor. Bu bir inanç meselesi. Bu, onların yapabileceği bir şey değil tartışmak hakkında. Gördüğüm kadarıyla, onları engelleyecek hiçbir şey yok. Sonraki 20 yıl boyunca hiçbir yere varmadan konuşmaya devam etmek. Söyleyebileceğim tek şey, dedi Yan. Eğer beni şuraya koyarlarsa taksi ve trenlerini çalıştırayım. Bu seviyeye çıkaracağım bir anda zaman. Üstelik onu diğer taraftan aşağı indireceğim Bölakit'in. Rahip kaptanın neyi var, yarısının görme hissi, onun sadece sağlam bir şekilde yalan söylediği yönünde. Sanırım onlara uzaktan yalan söylüyor. Ve onlara yalan söylüyor şimdi. Ve o da onlara yalan söylemeye devam edecek, ta ki T alana kadar koşmasının sonu.
Eğer ona inanacak kadar aptallarsa, bağlanırlar, en kötü türden ayrılır. Şimdi onu bir çukura sokmuşlar. Ve biliyor ve bu onların yaptığından daha fazlası. Nasıl gittiklerinden yargılayacaklar. O konseye biraz saygım vardı. Şimdiye kadar işleri hallettiler 1. sınıf. Programlarını önceden koşmuşlar ve güçlü de, ne kötü kömürle bir buhar başı tuttular. Ama gerçekten ateşlerini çekmeye niyetlilerse, tam da yapmamaları gerektiğinde zorla içip onu tüm gücü kadar bırakmak istiyorum. Söylemeliyim ki artık onları kullanmadım. Onları etrafta şalli gibi şalin ederken görmek şu anda yapıyorlar. Oysa kabanlarını çıkarmaları gerekirse ve denize girmek beni hasta ediyor. Fray Antonio, sessizliğe alışkanlığı o kadar yüksekti ki nadiren sessizliğe çalışırdı aramızda, İngilizce konuştuğumuz görüşmelere katılmak yan ve Rayburn'un anlattıklarını ona çevirmemi istemesiyle beni şaşırttı, şöyle diyordum. Ve tüm bunları duyunca bir süre sessiz kaldı ve açıkça ciddi düşüncelere dalmıştı. Sonunda, çok konuşuyor ciddiyle. Dışarı atılmaktan çok korkup korkmadığımızı sordu. Konsey rahip kaptanın şartlarını kabul ederse vaadi ve cevap verme şansı vermeden, hatırlamamızı istedi geçtiğimiz son vadiyi hiç keşfetmemişti, baharet pasta biten kaona girmeden önce ve belki de geri dönebileceğimiz bir çıkış yolu vardır. Medeni dünya ve günlerimizi orada bitirmek zorunda kalsak bile, o devam etti. Hızlı ve acil konuşarak, çok daha kötü bir kader gelebilirdi bize. Çünkü vadi parlak ve güzeldi. Gördüğümüz gibi ve içinde bol miktarda yiyecek vardı. Orada yaşardı, diye sordu. Bizim için o zamanlar olduğumuz yerde, bulunduğumuz yerde yaşamaktan daha kötü olabilir, aynı şekilde kapalı mı? Hatta savaşın zaferle sonuçlandığını varsayarsak bize ve müttefiklerimizin bize tam hareket özgürlüğü verdiğini, daha fazlası Aslan Vadisi'nde günlerimizi bitirmekten başka bir şey yapabilir miydik? Yoksa geri dönmek mi gerekiyordu? O diğer vadiye gidip, oradan bir çıkış arayışı için dağların arasında açık bir yola girip tekrar evlerimize mi döneceğiz? Ve sonra, cevap verme fırsatımızı hala reddederek, şöyle konuşmaya devam etti acı. Sefalet ve umutsuz bir savaşın getireceği acı, mutsuzluk ve umutsuz hüzün getirmek. Ve sonra daha nazikçe üzerimizdeki görevi, bu felaketi önlemek de bir suçtu. Bunu yapmak için ise, kalbimize çok değer verdiğimiz umut ve dileklerden feda etmeliyiz. Padre ne için uğraşıyor ki? Yan bağırdı. Ben hiç devam etme. Artık yok, dedi Raybur. Verdiği 1. sınıf bir vaaz bizi de yok ama bunun moralini nereden istediğini anlamıyorum. Benim için, Fray Antonio ve ben bağlarla birbirimize çok sıkı bağlıydık, sempati gösterdiğini gördüm ama çok açık bir şekilde demek istediği sonuç olmalı konuşması hakkında. Ve bu yüzden şaşırmadım. Duysa da korktuğumu kelimelerle açıkça ifade ettim. Sıkıcı bir mesaj gönderdi. Kalbimin en derinliklerine kadar soğuk bir acı vardı. Bize açıldığında zihninde oluşturduğu tüm planın tamamını. Söyledikleri çok basit ve acı için sevgi dolu bir hüzünle söylendi, eylemlerimizi onun gücüne göre şekillendirerek bize gelin arzu. Ve bu arzu şuydu. Kendi özgür irademizle, vadiden geldiğimiz şekilde çekilmek ve böylece konsey, rahip kaptanın şartlarını tereddüt etmeden kabul etmekte özgürdü. Peki ya sen? Sordum. Çünkü içimde güçlü bir his hissettim, kendisi için çok farklı bir kaderi gördüğüne inanıyordu. Cevap vermeden önce bir an tereddüt etti ve rengi değişti küçük. Sonra alışılmadık bir kızarıklık yüzüne canlandı ve gözlerinde mutluluk ve güçlü bir kararlılık ışığı parladı. Cevap verdi. Çok alçak ve aynı zamanda çok net ve kararlı bir ses. Ben Culhuocan'daki rahip kaptana gidecek. Ve o yüzden ölüme git, dedim. Acı için kırılgan bir sesle konuştum, sözleri içimden bıçak gibi geçti. Söyle ki, diye yanıtladı Fray Antonio. Hayatı kazanmak için gidiyorum. Görkemli ve sonsuz. İçinde ne ölüm, ne günah ne de keder, sonsuzluk gelebilir. Fray Antonio'nun kararlı doğasını ve çok anlayışlı olduğunu bildiğim için, diğerlerinin anlayabileceğinden daha net içinde uyanışan kahramanca dürtüler içinde, girişimde yer almadım, sonra onun ilan ettiği amaca karşı çıkmaya başladılar. Ama pozisyonlarını biraz değiştirdiklerinde, umutsuz olduklarını fark ettiklerinde tartışmalarıyla onun kararlılığını sarsmaya çalıştıkları ve kazanmaya çalıştıkları onu,
Sadece vadiden ayrılmayı kabul ederek, onların düşünce tarzına göre onlara eşlik edecekti. Sonra ben de samimi şekilde yalvarmalarıma katıldım onların. Ama Fray Antonio daha çok yalvarışla değil, argümanla da etkilendi. Ve gerçekte, onun teşvik ettiği şeylerde mantıklı bir tutarlılık vardı, bize cevap verdi ki, ne kadar hoşlansak da, yine de zorlandık saygı duymak için. Bizimle geldiğini söyledi. Tek amacı Hristiyanlığın kurtarıcı lütfu putperest ruhlara vaaz eden, aksi takdirde putperestliklerinde tamamen yok olurlardı. Ve bu bir seçim hakkı olduğu, ancak ciddi bir görev olduğu konuda bağlandığı yeminler, onu bunu yerine getirmeye zorladı. Özgür değildi. Bu nedenle, özgür olduğumuz için, onun ile ilgili yan konuları değerlendirmeye devam ettik, kişisel refah için ya da sadece faydalılık için. Tek amacı olmalı ki görevini en verimli yollarla yerine getirmeyi şarj edildi. Açıkça belirtti. Savaş olursa Hristiyan doktrininin daha da yayılması için bir şans verecekti az. Çünkü ektiği tohum ve o da kök salmıştı, birçok kalpte çabuk ölür ve kötü büyü içinde tamamen kaybolurdu. Bu kanlı mücadele arasında ortaya çıkan kötü tutkulardan. Ama savaş önlenebilirse, sadece bu insanlar kurtulmakla kalmaz, savaşın onlara getireceği acı ve aynı zamanda öldürme suçu birbirlerini tutacaklardı. Ama kalpleri nazik doktrine açık kalacaktı öğrettiğini ve onun istekliliği, böyle bir fedakarlık varsa gerekli. Hayatını feda etmek için barışın korunmasını sağlamaya zorlayacaktı, onlara güçlü bir inanç yüklendi. Ve böylece kendi inançlarını desteklediler, kendisinin inancı olan sadık güvenini güçlendirdi. Ve böyle bir lütuf verilmesi iyi olabilir, dedi. Putperest inancının tam kalesinde bile ruhlar kazanabilirdi daha saf inanca ve bu ona vaaz vermenin yüce ayrıcalığına sahip olduğu bir şey ve hala zarar görmedi. Bu olasılığın kanıtı olarak davayı alıntıladı, aslanların yemeği reddettiği kutsanmış Aziz Januarius'un hakkında. Ama böylece rahibe teslim olmanın sonucu ne olursa olsun kaptanın elleri, görevi o kadar açıktı ki, kararlı bir şekilde ilan etti ki hayır, kaçınmak mümkündü. Ve amacı neyse, şöyle dedi. Sonunda, derste sayısız kardeşinin yaptığı şeydi, Assisi'de kurulmasından bu yana geçen 600 yıl içinde onlar ve o da öyleydi. Ve tam da bu görkemli olanların yaptığı şeydi, Meksika'nın protoşehidi San Felipe de Jesus, cesurca Hristiyan inancı putperestler arasında ve bu inanç için öldü. Japonya'da çapraz bir şey var. Rayburn bu argümana boyun eğmeye hiç de istekli değildi. Ama o bunu anlıyordum. Ben de öyle. Ve bunun tek mantıklı yol olduğunu fark ettim, Fray Antonio'nun tanıyacağı tek varsayımın sonucu. Genç, öte yandan, en ufak bir şekilde anlamadı. Ve Fray Antonio'nun mantığı onu öfkeliğe sürükledi. Hepsi saçmalık, dedi. Çünkü Padre onun hakkında konuşuyor, rahip, kaptanın kalabalığı gibi bir grup yaratıklara karşı görev. Ne o kıyafetin hayatı, onun gibi bir hayatın yanında ne kadar değerli mi? O oturup kendi kafasını kesmek de arasına girmek daha iyi olurdu o adamlar. Ve o da biliyor. O adamı hiç duymadım. Aslanlar tarafından yenemedi. Gösteride biri iş meselesi, sanırım. Ama eğer konuşacak bir şey bulur, o şehre döndükten 2 saat sonra onu oldukça büyük bir hata. Ah, diyorum profesör. Durmamız lazım. Bu. Padre aklını kaybetmiş, hepsi bu. Ve biz de ona göz kulak olacağım. Ta ki kendini toparlayıp tekrar aklı başında olana kadar. Ben yaparım makul bir şey isterse, ama eğer gidiyorsam ben de olurum, kendi boğazını keserken hiçbir şey yapmadan hazır ol. Yan, eminim ki, radikal bir önlem almaya hazırdı. Fray Antonio'yu sıkı cekete giydirmek. Ve fırsat buldu, görüş ayrılıklarını pratik bir konuya getirdiği için ortaya çıktı. Eminim ki son derece meraklı bir şey görmeliyizdi çatışma. Kahramanca özverişin bir sert ama çok dürüst bir aşk. Ve Fray Antonio'nun böyle bir şeyi önceden tahmin ettiğini, çatışma, etkili önlemler alarak bunu ortaya koydu, imkansız. O günün geri kalanında ise kararlı bir şekilde reddetti, konuyu daha fazla tartışır. Sert değil, başkalarına kayarak samimi konuşmamızı kanalize ediyor. Sadece gece, uyumaya başlamadan önce, kendi hareketiyle tekrar konuya döndü. Ve kısa bir süreliğine onu ilerletme nedenlerini bize tekrar göstermişti. Çok tehlikeli bir şekilde, ısrar etmemize, kötü düşünmememiz için yalvardı, dileklerimizi geçtikten sonra, bir kez daha el ele tutuşacağımızı affımızın ve devam eden sevgimizin işareti olarak.
Nazik sözleriyle üzerimize gelen o kadar nazik bir ruh haliydi ki, hiçbiri yoktu ona cevap verebilecek çok iyi olanlarımız vardı. Ve bunu anladı. Çünkü biz de aldık elini ve kalbimizde olanı söylemeye çalıştı. Sadece bir iki kelimeyi boğuk sesle söyleyebiliyordu. Ve anlamı şu şekilde aktarılırdı çoğunlukla tonlarımızdaki hüzün ve özlemle. Yangın doğal içgüdüleri, herhangi bir gösteriye tamamen karşıydı daha yumuşak duygular ve bu durumda zayıflık için utanç için. Yüzü ve boynu kızarmıştı. Kendini göstermeden edemedi ve ilan etti diş ağrısı olduğunu. Ve sonra, aşırı gerginliğini için bir boşalma olarak, dünyadaki her şeyin içinde duygulara, lanet etmeye başladı. Eski koloni demiryolu süperintendantı. Yere bakıldığında bu görevli, onu haksız yere işten çıkarmıştı. Asla Meksika'ya hiç gelirdi. Kendi adıma, Fray Antonio'nun o zaman bunu kastettiğine tamamen inanıyordum bize veda et. Ve uzun bir süre boyunca, o gece uyanık yatarken, arkadaş olduğumuz zamanlar geriye doğru gitti birlikte. Ve böylece dostluğunun sadakati üzerine ve üzerinde durdu her tehlike zamanında ve saf ve mükemmele karşı cesur tavrını her hareketini ve sözünü karakterize eden kutsallık. Geleceğe doğru düşüncelerimin dağılmasına cesaret edemedi. Çünkü hiçbir sonucu göremiyordum. Kararlılıkla planladığı bir amaç ama kasvetli bir hüzün tüm günlerim boyunca ağır bir yük olacaktı. Ve son olarak, kendi yaderimden yorulmuş, huzursuz bir uykuya daldım. Sabahın erken saatlerinin soluk gri ışığı odada loş bir şekilde parlıyordu ve Rayburn kolumu sallayarak beni uyandırdı. Ve bana söylediği ilk sözler, "Padre burada değil." Tamamen uyandığımda, oturup yüzüne baktığımda bana verdiği bakış, içimdeki korkuyu ne kadar tam paylaştığı kalbini paylaşıyor. Yan hala uyuyordu ve onu uyandırmak için bekledik. Ta ki korktuğumuz şeyin gerçekten doğru olduğundan emin olmalıydık. Birlikte sessizce avluya çıktık ve ana salona geçtik binanın girişi. Burada bir nöbetçi görev almıştı. Ama bu adam uyuyor. Ve onu uyandırdığımda, Monk gitmişti. Bana cevap veremedi. Bu yüzden devam ettik Citadel'in kapısı. Bu kapı, çok ağır bir ızgaradan oluşuyordu. Zincirlerle kaldırıp indirilirdi. Genellikle gece bile kapatılmazdı. Orada belirli bir bilgi edinebileceğimiz umudu. Ve burada da nöbetteki yarım düzine adamın hepsini uyuyorken bulduk. Sadece birini kurtardık adımlarımızın sesiyle tahrik olmuş gibi görünen adam. Ve bir dirseğine dayanıp uykulu bir şekilde bize bakan merak, üzerinde bulunduğumuz görevin aciliyeti bile yeterli değildi dikkatimizi, hepimizin içinde olduğu tehlikeden uzaklaştırmak, bu nöbetçilerin uyuyanlarında. "Eğer bu yolun bir örneği ise gözetleme tutuluyor," dedi Rayburn öfkeyle, "oldukça iyi bir şansımız var yataklarımızda öldürülmek. Hepsi asker yapmaya çalışmakla gelir vahşilerden çıkmış. Bu tlahikolar yeterince iyi savaşacak. Hiç şüphem yoktu ama böyle adamları tetikte tutmak basit bir aptallıktır. Oldu hayatları boyunca köleler ve dünyada hiçbir şeyden habersizdirler kişisel sorumluluk için. Şanslı bir şey ki öğrendik yöntemlerini anlatacağım. Çünkü albaya bir konuşma yapacağım güvenilebilecek, kendi adamlarından bazılarını nöbette tutuyordu. Açıkça görülüyor ki bunlar adamlar bize hiçbir şey söyleyemez. En iyisi aşağıya doğru devam etmeliyiz iniş. Eğer Padre gittiyse, Rayburn'un aniden bir kopma yaşandı. Bu sözleri söylerken, neredeyse kesin ki geçti su varsa, orada rastlanabiliriz ki orada uyanmış ve onun başladığını gördüm. Uyanıklığın hafif belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Su kenarına doğru aşağı indik. Birkaç kapı zaten açıktı. Buyur ve orada durgun havada ince duman iplikleri yukarı doğru kıvrıldı. Bir çeşme etrafında yarım düzine kadın toplanmış, su çekiyordu büyük toprak çömlere, yarı uykulu bir konuşmayla yumuşakça konuşuyorlardı. Ancak iskelede gerçekten uyanık olan bazı insanlar bulduk. Balıkçılar yeni geri döndü. Yakaladıkları bir tekne dolusu balıkla göl. Ve bunlar, sorguladığımda, bir anda hepsini çözdü endişeli şüphelerimizi, hüzünlü bir kesinliğe dönüştürdü. Sadece bir saat önce, çünkü onlar gölde uzanmışken, bir kano, tek bir kano tarafından kürek çekerek geçti Kızılderiliydi. Ve kanoda Fray Antonio'yu açıkça tanıdılar. O yanlış anlaşılmaları imkansızdı. Çünkü keşişin giydiği kıyafet onu çok net bir şekilde tanınabilir kılıyordu. Ve onlar onu özellikle dikkatle izlemişti.
Çünkü çok dikkatli olmuşlardı, kanonun doğrudan dıdı büyük şehir. Rahipler hariç herkesin konuşmaya alışkanlığı olan isimle Culucan'dan. Ne Raybur ne de ben konuştuk, kasabada birlikte yürürken Citadele. Calplerimiz Kelamalerl Deluidu. Ben bile, Fray Antonio'nun ayrılışına tenor tarafından kısmen hazırlıklı olan bu sanatçı, önceki gece bizimle yaptığı konuşmamın gidişini önceden tahmin etmemişti, bizden bu kadar ani olarak, kesinlikle ölümü olmalı olan şeye. Rayburna ise ayrılış, ağır ve beklenmedik bir darbenin şaşırtıcı gücüyle geldi. Yan döndüğümüzde uyanıktı ve bizim için büyük endişe içindeydi. Çünkü bizim geleneğimiz her zaman birbirine sıkı tutunmaktı ve o biliyordu sıradan bir şeyin olması ve bizi kırılmasına sebep. Olması bu çok gerekli kuralla. Ve korkuları daha da arttı yüzlerimizin hüzünlü ağırlığını ve Fray Antonio'yu fark ettiğinde bizim şirketimizde değildi. Yine de, bu şekilde o kötülüğü öğrenmeye hazırlanmış olsam da, bir tür bizi ele geçirmişti. Nasıl yapılacağını öğrenmeye hiç hazır değildik, kötülüğün harika olduğu bir şeydi. Bu yüzden ona elimizde olanları anlattık, keşfedildi. Bu da Fray Antonio'nun taşıdığına dair kesin güven verdi, kendini rahip kaptanın eline teslim etme amacını açıkladı. Yan, bir an boyunca sersemlemiş bir şekilde bize baktı. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Kelimelerimizin aktardığı anlamı kavramak anlamına gelir. Ve sonra tüm anlamları aniden aklına geldi. Ve o patladı, o kadar çılgın bir küfür yağmuru ki, sanki adil bir şekilde kontrol edilmemiş öfkesiyle delirmişti. Yanga, eminim Rayburn'un imrendiğine imreniyordum. Gelecek rahatlamayı ona bu sert ama açık ve doğal acı ifadesiyle keder. Kendimiz için, üzgün ve sessiz durduk. Ama kalbimizle neredeyse içimizde kırılıyordu. Çünkü şansın ne kadar küçük olduğunu düşündükçe bu dünyada Fray Antonio'nun yüzünü bir daha görmeliyiz.